Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün InDesign dersinin ikinci videosundayız. Arkadaşlar bugün programın arayüzünü inceleyeceğiz. Program hakkında fikir edineceğiz. Neredeymiş onları birazcık öğreneceğiz. Ve bundan sonraki videolarda da Toolbox'ı göstereceğim. Yani bizim araç kutularımızı öğreneceğiz. Daha sonrasında da tasarım yapmaya başlayacağız. Tasarım yaparken çeşitli teknikleri sizlere belirleyeceğim. Çeşitli fikirler vereceğim. En sonunda da güzel bir dergi yapacağız. Şimdi vakit kaybetmeden hemen başlayalım. YouTube kanalımızda birbirinden eğlenceli eğitim videoları var. Sen de gel, sen de öğren. Arkadaşlar öncelikle benim şu an masaüstümü görüyorsunuz. Buraya başlata gidip InDesign şeklinde bir aratma yaptığımda gördüğünüz gibi InDesign çıkıyor. Hemen bunu indiriyorum. Yani daha doğrusu açıyorum, pardon. Program yükleme ekranında böyle bir yer geliyor. Burada bir süre bekliyorsunuz arkadaşlar. Hiç bilmeyen arkadaşlarımız için, böyle panik yapanlar olabilir. Onlar için söylüyorum. Şimdi program açıldığında gördüğünüz gibi sol bölümde yeni oluştur ve aç diyor. Yeni oluştur, yeni bir obje oluşturabilirsiniz. Aç derseniz daha önce yapmış olduğunuz bir çalışmayı açabilirsiniz. Şimdi yeni oluştur diyoruz. Daha sonra burada böyle bazı ayarlar var. Genişlik, yükseklik, kaç sayfa olacağı, ne zaman başlayacağı, kaç sütun olacağı, sütun arasının kaç milimetre olacağı vesaire. Şimdi öncelikle biz dikey bir sayfa yapacağız. O yüzden yönlendirmeyi dikey seçiyoruz. Eğer yatay seçersek sayfalarımız yatay olur. Bu yüzden burada dikey seçiyoruz. Sol tarafa genişlik ve yükseklik değerlerini giriyorsunuz. Diyelim ki sizinki inç cinsinden ya da santimetre cinsinden, buradaki birimler bölümüne gelip milimetreyi istediğiniz her şeyi çekebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin santimetre demiştik, santimetre. Piksel ise piksel, en aşağıda gördüğünüz gibi. Şimdi biz burada milimetre üzerinden bir A4 kağıdına baskı yapacağız. Bu yüzden şuradan direkt baskı bölümüne geçip A4'ü seçebilirsiniz. Daha sonra kaç sayfa olacağını buraya yazıyorsunuz. Mesela ben videoda olduğum için şu an 4 sayfalık bir deneme diyorum örneğin. Ya da 2 sayfalık. Bunu genelde işte 24, 48, 48'in üstü bir katalog tasarımında vesaire de böyle olabilir. Tabi onların boyutlarını da bilmeniz gerekiyor. Şimdilik biz 2 sayfa yazalım arkadaşlar. Daha sonra buradaki karşılıklı sayfaları mutlaka işaretliyorsunuz. Çünkü arkadaşlar bakın, siz bunu işaretlemezseniz ön izleme diyelim. Karşılıklı sayfaları açmadım, 15 sayfa yazdım, oluştur dedim. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi tek tek geliyor bu. Bu şekilde tek tek sayfalar geliyor. Şuradaki ekrandan da bunu böyle ön izleyebiliyorsunuz. Şimdi sizlere neyi anlatıyorsun abi sen bize diyeceksin. Şimdi anlayacaksın arkadaşım. Yeni oluştur diyoruz tekrar. Bu kez karşılıklı sayfaları işaretliyoruz. Oluştur diyoruz. Ve gördüğünüz gibi bakın sağlı sollu geliyor. Anlıyor musunuz? Yani fark burada tümleşik olarak geliyor. Bu yüzden karşılıklı sayfaları mutlaka işaretliyoruz. Abi burayı çok uzattın, hadi atla yeter daha dediğiniz duyar gibiyim. Hemen şuraya 4 yazayım arkadaşlar. Buradaki ayarlamaları yaptıktan sonra bu arada taşma payı ve kenar boşluklarını vesaire belirleyebiliyorsunuz buralardan. Şimdilik oluştur diyelim. Onlara daha sonra değineceğiz zaten yaparken. Şimdi gördüğünüz gibi 4 sayfalık bir tasarım oluşturduk. Arkadaşlar tasarım gördüğünüz gibi böyle mor bir çizgi var. Bu bizim kılavuz çizgimiz. Yani eğer bir şey olduğunu düşünün. Mesela bu bir baskıya gidecek. Baskı alanında asıl görünecek kısım bu mor kısım arkadaşlar. Eğer bu mor kısmın dışına çıkıyorsa o alan kesilebilir, gözükmeyebilir. Mesela şöyle yaptığınızı düşünün. Bakın buna bir renk veriyorum. Şu an gözünüzde canlanması için. Bu bir baskıda nasıl gözükecek biliyor musunuz arkadaşlar? Aynen şu şekilde gözükecek. Bu bölüm. Sadece bu bölüm gözükecek. Mor alanın dışı asla gözükmüyor arkadaşlar. Öyle düşünün. Evet. Umarım anlatabilmişimdir burayı. Şimdi gelelim diğer konumuza. Sol tarafta birçok araç var ve sizlere karmaşık geldiğinin farkındayım ama zamanla hepsini öğreneceksiniz. Sağ tarafta çeşitli araçlarımız var. İlk başta şuradan başlayın. Arkadaşlar sağ üstte bir bölüm var. Burası sizlerde ilk geldiğinizde esaslar olacaktır ve böyle bir sayfa açılacaktır. Ben bunu tavsiye olarak klasik temel bilgiler, yani temel klasiği seçip bu şekilde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Daha sonra burada pencere bölümünde çeşitli kullanacağımız araçlar olacak. Örneğin metin sarma aracı ve bunu buraya sabitleyebiliyoruz. Bu yüzden bu şekilde kullanmanızı istiyorum. Bunlar dışında da örneğin bir tasarım yaparken bir fotoğraf koymak gerekiyor diyelim. Bir tane burada çerçeve aracımız var. Dikdörtgen çerçeve aracımız. Bununla istediğimiz yere fotoğraf koyabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bu fotoğraf alanı oluyor. Sonra metin aracımız var. Buralara metinler yazabiliyoruz arkadaşlar. Deneme olarak şöyle yer tutucu metinlerle vesaire doldurabiliyoruz. Diyelim ki siz dediniz ki abi eyvallah güzel, hoş ama lütfen abi şu mor çizgi benim dikkatimi çok dağıtıyor be, onu kaldır dediniz. W tuşuna bastığınızdan kalkar arkadaşlar.
O zaman da tabii ki de bir sıkıntınız olur. Ne gibi bir sıkıntımız olur abi derseniz. Şöyle, mesela siz o an bir yere tasarım yapıyorsunuz. W tuşuna bastınız, görmeden rahat rahat çalışayım diyorsunuz. Ama tasarımınız tuttu, şu şekilde oldu. Bakın görüyorsunuz ekranımdan zaten. Yani bu mor kısmın dışında kaldı. O zaman sizlere sıkıntı çıkarır arkadaşlar. Bu yüzden biz tasarımlarını her zaman mor kısmın içinde yapacağız. Buraya biz kılavuz çizgimiz diye adlandıralım. İlerideki videolarımızda da zaten hepsine tek tek değinmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar sağ bölümde sayfalar, katmanlar diye bir iki bölüm varmış. Burası neymiş, kalıp falan diyorsunuz. Bunların olayı çok farklı ve çok zevkli. En güzel, yani hoşuma giden bölümlerden birisi burası. Master kartlar diye geçiyor. Ben sizlere bunların hepsini tek tek anlatacağım. Ama şöyle gözünüzün önünde bir bulunsun. İşte bakalım ne yapıyormuş. Mesela şu araç neymiş dediniz. Dikdörtgen aracıymış. Bakın böyle alıyoruz. Şöyle bir dikdörtgen çekiyoruz. Daha sonra bu aracın abi dikdörtgen çektin. Hani dikdörtgen? Arkadaşlar bakın bu bölümlerden işte doldurmalar vesaire yapıyoruz. Bakın bu kontür, yani dışındaki çizginin kenarı. Bu da içindeki renk. Bakın bunları bu şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi gelelim son bölümlere birazcık. Mesela bir renk var. İşte bir tane fotoğraf gibi düşünün bunu. Bu renk, işte fotoğraftaki renk bu mesela. Ben bu rengi nasıl alacağım abi şuradaki dikdörtgene? Arkadaşlar onun da yolu basit. Önce dikdörtgeni seçiyoruz. Sonra damlalık diye bir araç var burada bakın. Damlalık aracı. I tuşuyla ulaşabilirsiniz. Buna bastığınızda otomatik olarak bunun rengini alır. Bir örnekle bunu açıklayayım sizlere. Mesela sarı yaptınız. Buna geldiniz. Damlalık aracını aldınız, bastınız, hop sarı oldu gibi şeyleri zamanla yavaş yavaş öğreneceksiniz. Şimdi bana gelen birçok kişi abi eyvallah çok güzel anlatıyorsun. Harika falan ama abi ben anlayamıyorum, yapamıyorum, zorlanıyorum, bir hata oluyor, ben yapmayacağım, sürekli düşünmem gerekiyor falan diyor. Arkadaşlar lütfen bunu yapmayın. Yani bir kenara bırakın her şeyi. Çünkü siz buna bir emek vermeden karşılığını alamazsınız. Birazcık zaman geçirin, anlamaya çalışın. Sonra yapılmış örnekler zaten milyonlarca. Bak gel beraber bakalım bir tane. Hemen Google'a giriyorum. Görsellere yazıyorum, tamam mı? Google görsellere girdikten sonra bakıyorum abi burada. Şimdi yazıyorum ki mesela page design yazıyorum, tamam mı? Page design, InDesign yazdım. Tabii InDesign'ı yazamadık, çaktırmayın. Şimdi mesela burada yapılmış binlerce portfolyo var. Yani bir örnek var. Öyle düşünün. Tamam, mesela giriyoruz. Bak adam sadece dikdörtgeni kullanarak efsane bir tasarım yapmış. Herkesin yani gözüne hoş gelmek zorunda değil ama benim gözüme hoş geldi. Biraz görüntü kalitesinden dolayı kusura bakmayın. Ama bakın şurada bir tane dairenin dikdörtgenin eğikliğini vermiş, köşelerini büzmüş falan. Sonra altına bir tane dikdörtgen çekmiş, onun altına dikdörtgen çekmiş. Hoş bir görüntü elde etmiş değil mi? Yani insanın içi kaynıyor bazen. Sizler de bu şekilde tasarımlarınızı yapacaksınız. Kendinizi geliştireceksiniz. Tabii ki de burada one page dizaynlara da, yani tek sayfalık dizaynlara da bakabilirsiniz. Onlar da sizin hoşunuza gidebilir. Yani bir örnek belirleyin. Ondan sonra o örneği kendiniz çizin. Sonra yeni bir örnek bulun. Kendinizi geliştirin arkadaşlar. Burada zaten elinizin altında Google gibi bir kaynak var. Lütfen. Artık her şeyi yapabilirsiniz. Bu videoda böyle küçük küçük bazı şeyleri tanımlamayı anladık, öğrendik. Diğer videomuzda da InDesign'daki bütün araç kutularının teker teker ne işe yaradığını anlatacağım. Şimdi şöyle olacak. İlk iki tanesini diye bütün bir video halinde toplu bir şekilde anlatabilirim ya da böyle de bilirim. Onlara artık bir karar veririz. Bugünkü videolarımız bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Eğer sizlere ufacık bir umut olduysam ve sizler de azıcık bir şey beni beğendiyseniz, hani böyle anlatış tarzım olur, ne bileyim eksik kaldığınız bir yer olur, ben tamamladıysam, sizlere yardımcı olduysam lütfen sizler de kanalıma abone olun. Yani benim gerçekten çok aboneye ihtiyacım var. Tamam, şaka bir yana arkadaşlar, abone olursanız mutlu olurum. Kendinize dikkat edin. Sizi çok seviyorum. Devam edin. Bırakmayın, pes etmeyin. Hoşça kalın.